Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince bir ipim var. Şöyle. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Ben lastiksiz başlayacağım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Evet, şu anda şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Lastiksiz yapacağım için hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Bir artırma, iki ilmeğin ikisini bir örerek tek ilmeğe düşürelim. Bir artırma, iki ilmeği keselim. Bir artırma, iki ilmeği keselim, tek ilmeğe düşürelim. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Son iki ilmeğimi de kestim. Sıra başında artırma yaptığım için bakın önce artırma yaptım, daha sonra kesme işlemi yaptım. Onun için burada artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm, artırma yapmadım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4 sıramızı tamamladık. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. Aynı işlemleri yapacağız ama kaydırarak. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Evet, ilmeklerimi ters örerek 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın burada şimdi modeli kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak kestim. Bir düz ilmekten sonra kesme işlemi yaptım. Daha sonra artırma yaptım burada. Modeli kaydırmış oldum. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Önce kestim, sonra bir artırma yaptım. Önce kestim, sonra bir artırma yaptım. Son kesme işlemini de yaptım. Burada bakın tek ilmeğim kaldı. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. İlmek sayımızda artma veya eksilme olmasın. Bu kenarlarda yaptığım işlemlerin aynısını yapın. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Son kalan ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın sıra başında da bir düz ilmekle başlamıştım. Sıra sonunda bir düz ilmekle bitirdim. Bir düz ilmekten sonra kesme işlemi yaparak artırma işlemine başlamıştık. Burada kesme işlemi yaptım, artırma yaptım. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra son sıramız, arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek geldim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model böyle ilerleyecek. Aslında modeli 2 kez kurmuş olduk ama kaydırarak kurduğumuz için bu birbirinin devamı. Evet, model böyle devam edecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Bir artırma, daha sonra kesme işlemi. 3. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar
Böyle devam edelim. Son 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Burada kenar ilmeğinden sonra bir artırma yapmıştım. Daha sonra kesme işlemi. Şimdi sıra sonunda kesme işlemini bitirince artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Bu kenarlara dikkat edelim arkadaşlar. Burada artırma yapmadım bakın. Sıra başında yaptım, sıra sonunda yapmadım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzündeyim. Evet. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Yine şu ajurlu kısmı kaydıracağım. Kaydırma işleminde nasıl yapıyoruz? 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyoruz. Daha sonra artırma yapmadan kesme işlemi yapıyoruz şimdi. Bir ilmek düzden sonra kesme işlemi, daha sonra artırma. Yine 2 ilmeği kestim. Bir artırma yaptım. Tekrar 2 ilmeği kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği kestim. Böyle devam ediyoruz. Burada bakın bir ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğinden önce tek bir ilmek kaldı. Daha sonra bir artırma yaptım. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artırma işlemlerine dikkat edin arkadaşlar. Yoksa modelinizde hem ilmek sayısında ya artma ya eksilme olur ya da modeliniz verev gider. Bu modelde benim yaptığım gibi tam yaparsanız modeliniz tam düz olarak çıkar. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın şöyle. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu göstereyim size. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Şöyle. Bakın şöyle verev gitme yok modelde. Hani bazı modellerde bir taraf şöyle aşağı doğru sarkar ya, hiç öyle bir şey yok.
Benim dediğim gibi şu kenar kısımlardaki artırmalara, eksiltmelere dikkat edeceğiz. Evet. Bunu da şöyle haroşa lastik üzerine yapmıştım. Modelimizin arka yüzü de bakın, her iki yüzü de kullanılabilecek gayet güzel, şöyle gösterişli ajurlu modellerden. Bunu her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu model arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.